Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsen'in YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaş ölçülerinde, hatta bebeğin kilosuna göre 2 yaşa kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz yakasında ve ön kısmında fırfırımız olan bebek hırkasının anlatımını yapacağım. Hırkamı 4 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta ip kullandım. 2 yumaktan bu kadar ip kaldı arkadaşlar. Fakat her yumağın uzunluğu aynı olmayabiliyor arkadaşlar. Markası ve metresi aynı olmuş olsa da elinizin sıkılığına göre, şişinize göre metresi farklılık gösterebiliyor. O yüzden eğer ipiniz yetmezse boyunda ya da fırfır kısmında birkaç sıra eksik örebilirsiniz. Sıkıntı olmaz ama büyük ihtimalle de ipiniz yetecektir. İpim Alize Baby Best 240 metre uzunluğunda. Renk kodu ise 56 arkadaşlar. Aynı renkte örmek isteyenler için. Beden genişliğimiz 29 santim. Beden uzunluğumuz 35 santim. Kol boyumuzun uzunluğu ise 34 santim olacak. Bu ölçülerde biraz farklı yapmak isterseniz, daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz yine aynı ölçülerde başlayabilirsiniz. İlmek sayılarınız aynı olabilir. Artırmalarınızı 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Kol ayrımlarındaki artırmaları 2 sıra eksik yapabilirsiniz daha küçük yapmak istiyorsanız. Fakat daha büyük yapmak istiyorsanız da 2 sıra ya da 1 sıra artırmalarınızı fazla yapabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Hırkamız için 3,5 numaralı şişe 81 ilmek atarak başladım. 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasında ön yüzdeyim. Sıra sonunda ilik açacağım. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Şu şekilde alttaki ipi şişime geçiriyorum. Ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya alıyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Her iki kenarda da sondaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde ayrımlara geçelim. Arka yüzümü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yakamızı 3,5 numara şişle ördük. Şimdi 4 numara şişe geçiyorum. Beden kısmını 4 numaralı şişle öreceğim. Ayrımlarımızı yapalım. Önler 15 ilmek, kollar 10 ilmek olacak. Arada ikişer ilmeğimiz olacak. Arkada ise 23 ilmek olacak. Pat kısımlarımız 7 ilmek haroşa olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşa olarak ördüm. Pat kısmımız için 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada 2 düz ilmeğimizin kenarlarına artırmalar yapacağız. Hem sağına hem de solunda artırmalarımız olacak. Artırmalarımızı şu şekilde yapıyorum. Sağ taraftakine şu şekilde alttan geçirip düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sol taraftaki artırmamızı ise önden
geçirip yine aynı şekilde düz olarak örüyoruz. Şimdi kolumuz için 10 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ayrımlara ilmek ayrıcı takabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de farklı bir renk iple ayrımları belli edebilirsiniz. Şimdi yine burada arada olan iki düz ilmeğimin her iki kenarına da artırma yapacağım. Yine şu şekilde arkadan, şu şekilde arkadan ipimi geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Daha sonra 2 ilmek düz örüp şimdi önden şişime ipi takıyorum. Yine düz olarak örüyorum. Arada olan 2 ilmeğimizin hem sağına hem de soluna birer ilmek artırma yapmış olduk. Şimdi arkada olan 23 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 23 ilmeğimi ördüm. Yine arkadan ipi şişime geçirip düz olarak örüyorum. Arada olan 2 ilmeğimizi düz olarak örüp bu defa önden şişime geçirip yine düz olarak örüyorum. Hem sağına hem soluna birer ilmek artırma yapıyoruz. Arada olan 2 düz ilmeğimizin kenarlarına artırmamızı yaptık. Şimdi kolumuz için 10 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz ördüm. Yine şu şekilde arkadan geçirip düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüp bu defa önden geçirip yine artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek düz ördüm. 7 ilmekte haroşa olarak pat kısmımızı örüyorum. 7. ilmeğimi düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sıramızı ters olarak tamamlayalım. Ayrımlarımızın belli olması için arada olan 2 ilmeğin arasına ilmek ayraçlarımı taktım arkadaşlar. Şimdi ikinci artırma sırasındayız. Yine 7 ilmek haroşa örüyorum. İlk ilmeğimi örmüyorum. Ayrıma kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi yine 2 ilmeğimin kenarlarına birer artırma yapacağım. İpimi arkadan şişime geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bu arada olan ilmeği
önden şişime geçirip düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmekler belli oluyor arkadaşlar. Şimdi kolumuzdaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yine bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de düz olarak ördüm. İki ilmeğimin hem sağına hem soluna birer artırma yapıyorum. İpimi bu şekilde geçirip düz olarak örüyorum. Yine bir iki ilmek düz örüyorum. Bu defa önden ipimi şişime geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine iki ilmeğimizin her iki kenarına da artırma yapıyoruz. Sağdaki artırmamızı şu şekilde arkadan alıyoruz. Soldaki artırmamızı da önden şişimize geçiriyoruz. Şu şekilde önden. Sağdaki artırmamızı arkadan şişimize geçiriyoruz. Soldaki artırmamızı şu şekilde önden geçirip düz olarak örüyoruz. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi arkadan şişime geçirip düz olarak örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Yine şişime önden geçirip düz olarak örüyorum. 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yedi ilmeğimin 6 tanesini haroşa olarak örüp sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Ayrımlarımızın belli olması için 4 numaralı misinalı şişe taktım arkadaşlar. Şimdi 3. artırma sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşa örüyorum. Pat kısmımız 7 ilmekten oluşuyor. 3 6 7. Önde olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada olan 2 ilmeğin her iki kenarına da artırmamı yapıyorum. Sağ tarafta arkadan şişime geçiriyorum ilmeği. Düz olarak örüyorum. Arada olan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sol tarafta önden, yani bu şekilde önden geçirip yine düz olarak örüyorum.
Robamızda artırmalarımıza devam ederek örelim arkadaşlar. Biraz ilerleyip gelelim. Roba kısmımızı örerek biraz ilerledim. 12. artırma sırasındayım. Bu sırada ikinci iliğimi açacağım. İlik araları da yine 12 haroşa sırası olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Üç ilmek haroşa ördüm pat kısmımızda. Alttaki ipi şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yandaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters olarak örüp sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. İkinci iliğimi açmış oldum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Robamızı örmeye devam edelim. Biraz daha ilerleyelim. Daha sonra kolları ayıracağız arkadaşlar. Kollarımızı örüp daha sonra da beden kısmımızı örmeye geçeceğiz. Roba kısmını tamamladım. Yakamız için 3 haroşa sırasından sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 artırma sırası yaptık. Şişimde şu anda toplam 241 ilmeğim var. Bu sırada kolları ve bedeni ayıracağız. Kol ayrımına kadar düz olarak örüyoruz. Arada olan iki düz ilmeğimin bir tanesini önlere ekliyorum. Bir tanesini de kola ekleyeceğim. Şimdi başka bir 4 numara şişle kolumuzu örmeye geçiyorum. Kolumuzda toplamda 52 ilmek olacak.
Yine arada olan 2 ilmeğimin bir tanesini kola ekliyorum. Bir tanesini de arka kısma ekleyeceğim. Kolumuzu arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak örüyoruz. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kolumuzu 52 ilmekle bu şekilde örmeye devam edelim. Kolumuzda biraz ilerleyelim. Kolumuzu örerek biraz ilerledim. Yakamızdan sonra, yani buradaki 3 haraşodan sonra bu kısımdan sayarak 69 sıra ördüm. Şimdi 70. sıradayım. Kenarlarda birer ilmek kesiyorum. Bu kısma kadar herhangi bir kesme işlemi yapmadım. 69 sıra ördükten sonra kenarlarda birer ilmek keseceğiz. 70. sırada ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Üç ilmeğim kalana kadar öreceğim. Üç ilmeğim kaldı. Sıra sonunda ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Yetmişinci sırada kestik arkadaşlar. Bir de 78. sırada keseceğiz. Yine her iki tarafta birer ilmek keseceğiz. Şimdi 77 sıra örüp gelelim.
70. sırada şu kısımda kesmiştik. 72, 74, 76, 77. Şimdi 78. sıraya geçtim. Bu sırada da her iki kenarda birer ilmek kesiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp arka yüze geçeceğim arkadaşlar. Daha sonra 84. sırada yine her iki kenarlarda aynı şekilde ilmeklerimizi kesip gelelim. Kolda 70. 78. 84. sıralarda her iki kenarda da birer ilmek kestik. 3 ilmek burada, 3 ilmek de bu kısımda keserek toplamda 6 ilmek kestik. Kolumuzda 52 ilmeğimiz vardı. Şimdi 46 ilmeğimiz var. En son 84. sıradan sonra 86, 88, 90, 92 ve 93 sıra örmüş olduk. Yani yakamızdan sonra 3 haroşadan sonra 93 sıra örmüş olduk. Şimdi 3 sıra haroşa öreceğiz kolumuzun uç kısmında. Yine birer ilmek kenarlarda keseceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ama ters olarak örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. 3 haroşa sırası örüp gelelim. Üç haroşa sırası ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde hem örüp hem keseceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. İlmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek olmasın arkadaşlar. Rahat bir şekilde keselim. İlmeklerimizin hepsini bu şekilde keselim.
Kolumu keserek tamamladım. İpimi bu kısımdan bağladım. Şimdi arkamızı örüp diğer kola geçeceğim. Diğer kolumuza kadar düz olarak örelim. Kol ayrımına kadar geldim. Arada olan iki düz ilmeğimin bir tanesini arka kısma ekledim. Diğerini kola ekliyorum. Yine kolumuzda 52 ilmeğimiz olacak. 52 ilmekle kolumuzu biraz örüp daha sonra yine aynı sıralarda kesimlerimizi yapalım. Diğer kolumuzu örmüş olduğumuz gibi bu kolumuzu da örüp tamamlayalım. Daha sonra beden kısmını örmeye geçelim. Bu kolumu da diğer kolumu örmüş olduğum gibi aynı yerlerde kesimlerimi yaptım. Kolumu tamamladım. Dikmek için de şu şekilde ip bıraktım. İpimi şu kısımdan bağladım. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Pat kısmımıza kadar düz olarak örelim. Pat ilmeklerimizi ise haroşa olarak örüyoruz. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Beden kısmında herhangi bir eksiltme ya da artırma işlemi uygulamayacağız. Bu yüzden arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Ön yüzde ise pat ilmeklerimizi haroşa olarak, diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Beden kısmımızı bu şekilde örmeye devam edelim. 12 haroşa sırasında bir de ilik açmayı unutmayalım arkadaşlar. Beden kısmımızı biraz örüp gelelim. Beden kısmımızı tamamladım arkadaşlar. Hırkamızda toplamda 5 adet iliğimiz olacak. İlik aralarımız ise 12 haroşa sırası olacak. 5. iliğimi açtıktan sonra 3 sıra bedenimizin alt kısmında haroşa öreceğiz. Aynı kolda örmüş olduğumuz gibi 3 sıra haroşa örüp 4. sırada yani arka yüzde hem örüp hem keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ters örerek 3 sıra haroşa örüp gelelim arkadaşlar.
3 haroşa sırası ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde hem örüp hem keseceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. İlmeklerimizi çok sıkmayalım, çok da gevşek kesmeyelim arkadaşlar. İlmeklerimizin tamamını kesip tamamlayalım. İlmeklerimizi keserek tamamladım arkadaşlar. Hırkada örme işlemimiz bitti. Şimdi kolları dikmeye geçiyorum. Kollarımızı şu şekilde dikiyorum. Düz örgüde birleştirmeyi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha düzgün oluyor. Kenar ilmek ve iki boşluğa batarak ilmeklerimi dikiyorum. Şu şekilde aradaki boşluklara batarak dikiyoruz. Bu şekilde kollarımızı dikelim. Düğmelerimizi de dikip hırkamızı tamamlayalım arkadaşlar. Dikiş izi hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde dikerseniz. Hırkamızı tamamlayıp gelelim. Düğmeleri ve kolları dikip hırkamı tamamladım. Şimdi fırfırlı kısma geçiyorum. Fırfırımız için pat kısmımızın bittiği noktadan ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. Şu şekilde yukarı doğru ilmeklerimizi alacağız. Daha sonra yakamızın etrafından yine ilmekleri çıkarıp aşağı doğru hırkamızın bitimine kadar ilmek çıkaracağız. İlmeklerimi şu şekilde alacağım. Buradaki ilmeklerin tamamından ilmek alacağım. Hepsinden ilmeklerimi çıkaracağım. Tam pat ilmeğimizin bitmiş olduğu kısımdan ilmeklerimizi çıkaracağız. Bu şekilde ilmeklerimizi alacağız. Düz ilmeğinden önce görmüş olduğumuz bütün ilmeklerden ilmek alıyorum. İlmeklerimi aldıktan sonra şişimde toplamda kaç tane ilmeğim olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yaka kısmına kadar ilmeklerimizi çıkaralım.
Yakamıza kadar ilmeklerimi çıkardım. Şu anda toplam 103 ilmeğim var şişimde. Şimdi yakamızdan ilmeklerimizi çıkarmaya başlıyorum. Görmüş olduğumuz her ilmekten ilmek çıkaracağım. Hem alta bakan ilmeklerden hem de üste bakan ilmeklerden ilmeklerimi çıkaracağım. Önce alta bakan ilmekten ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra yukarı bakan. Fırfırlı olması için ilmeklerimizi sık çıkarıyoruz arkadaşlar. Yakamızdan da bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Hem yukarı bakan ilmekten hem de alt tarafa bakan ilmekten ilmeklerimizi çıkaralım. Burada ilk haroşa sırasından yakamızdan bu şekilde çıkaralım. Daha sonra bu kısma kadar gelelim. Bu kısımdan yine diğer tarafta olduğu gibi aynı şekilde 103 ilmek çıkarıp daha sonra örmeye geçelim arkadaşlar. İlmeklerimi önlerden ve yakadan çıkardım. Şişimde toplamda 340 ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmeklerimi örmeye geçiyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak. Dört ilmekte bir yine bir ilmek artırma yapacağız. 4 ilmek örüp bir ilmek artırma yapacağız. Şimdi 4 ilmek ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bir de şu şekilde arkadan düz örüyorum. Bir ilmek artırmış oluyorum. Şimdi 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir ilmek düz ördüm. Aynı ilmek içerisinden bir ilmek daha çıkararak bir ilmek daha düz örüyorum. Bir ilmek burada artırmış oluyoruz. Tekrar 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördüm. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek daha örerek aynı ilmek içerisinden ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek artırmış oluyorum. 4 ilmekte bir ilmek artırmış oluyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeğimi 2 kez örüyorum. Bir kez ördüm. Şimdi tekrar bir kez daha örüyorum. Bir ilmek artırmış oluyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördükten sonra bir ilmek bu ilmeği örüyorum. Daha sonra tekrar örüp bir ilmek artırmış oluyorum. 1 2 3 ve 4. Bir kez örüp daha sonra bir ilmek de artırıyorum. Yine 1 2 3 4. 4 ilmek örüp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı ilmeği tekrar örerek bir ilmek artırmış oluyorum. Bu işlemi arkadaşlar sadece önlerde yapacağız. Yakada yapmayacağız. Yakamızdaki ilmekler bizim için yeterli. Ön kısmımızın daha fırfırlı olması için bu şekilde yine 4 ilmekte bir artırma yapıyoruz. 4 ilmek örüp bir ilmek de artırarak düz örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örüp bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir ilmek düz örüyorum. Bir de şu şekilde örerek
aynı ilmeği 2 kez örerek artırmış oluyorum. Sadece önlerde artırma yapıyoruz arkadaşlar. 4 ilmekte bir artırmalarımı yaparak yaka kısmına kadar geldim. Yaka kısmında artırma yapmadım. Yakada olan ilmeklerimi ördüm. Yine ön kısma geçince 4 ilmekte bir artırmalarımı yapıp ilmeklerimi tamamladım. 4 ilmek örüp diğer ilmeği 2 kez örerek orada bir ilmek artırmış oluyoruz. 4 ilmekte bir önlerde artırmalarımızı yaptık. Yakada artırma yapmadık. Şimdi arka yüzü örmeye geçiyorum. Arka yüzümüzü ters olarak öreceğim. 40 ilmeğim kalana kadar arka yüzümüzü ters olarak örüp gelelim. Arka yüzde 40 ilmeğim kalana kadar ördüm. Buradaki 40 ilmeği örmüyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde de yine 40 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Ön yüzde 40 ilmeğim kalana kadar ördüm. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu defa 30 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Arka yüzde 30 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzde de yine 30 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Arka sırada 30 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde de 30 ilmek kalana kadar ördüm. Burada 30 ilmeğim var. Otuz ilmeğimi örmüyorum. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu defa arka yüzümüzü 20 ilmek kalana kadar öreceğim. Daha sonra ön yüze geçeceğim. Ön yüzümü yine 20 ilmek kalana kadar öreceğim. Daha sonra 10'ar ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonra da ilmeklerimizin tamamını öreceğiz. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzümü 20 ilmek kalana kadar örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzümüzü de 20 ilmek kalana kadar örelim. Arka ve ön yüzde 20 ilmek kalana kadar ördüm. 20 ilmeğim kaldı. Arka yüze geçtim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi 10 ilmeğimiz kalana kadar hem arka yüzde hem de ön yüzde örelim. Arka yüzde ve ön yüzde 10 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi yine dönüyorum.
Bu defa ilmeklerimin tamamını öreceğim. Bütün ilmeklerimi örüp ilmeklerimi bitireceğim. Daha sonra ön yüze geçeceğim. Ön yüzde de yine burada olan 10 ilmeğimizin tamamını öreceğim. Arka sıramızı ve ön sıramızı tamamlayalım. Her iki tarafta da ilmeklerimin tamamını ördüm. Şimdi kesmeye geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıp düz olarak örüyorum. Daha sonra bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Tekrar düz olarak örüyorum. Yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Hem örüp hem kesiyoruz. Kolda ve bedende kesmiş olduğumuz gibi aynı şekilde keselim. İlmeklerimizin tamamını kesip hırkamızı tamamlayalım. Hırkamızı bitirdim arkadaşlar. Fırfırlara elinizle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hırkamızın yaka kısmı da bu şekilde. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.